Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde şalgam nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapımına başlıyorum. Bunun için ince bulgura ihtiyacımız var. Önce mayasını yapacağız şalgamın. İnce bulgur. Şu kadar, yarım su bardağı kadar ince bulgurumuz. Önce bulgurumu döktüm. Sonra yarım paket maya, yaş maya da olabilir, kuru maya da olabilir. Kuru maya. Bir tatlı kaşığı kadar, biraz tuzum, bir kaşık da şekerim ve bir kaşık yaklaşık nohutum var. Nohutu koymamın nedeni mayalandırmasını hızlandırıyor. Ve bir su bardağından şöyle 2 parmak eksik unum var. Onu da ekliyorum. Ve şimdi hepsini güzelce karıştırıp üzerine suyumu da ekleyip hamur haline getireceğim. Yani çok fazla kuru bir hamur olmayacak. Şimdi suyumu döküyorum. 1 bardak kadar. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunu yapıp yaklaşık 1 hafta mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayasının çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer işlemlerine başlayacağım. Evet, biraz daha. Çünkü içinde bulgur olduğu için bulgur suyunu çekiyor. Bu şekilde olacak. Şimdi streç filmle üzerine kapatacağım. Evet, ben bu şekilde streç filmle kapattım. Şimdi güzelce bir havluyla kapatacağım. Sıcak bir yerde 1 hafta bekleteceğim. Evet arkadaşlar, ben 1 hafta önce mayalamıştım. Şimdi bu mayayı göstereceğim size. Bu şekilde olacak mayamız. Ve bunun için bir tülbente veya bunun gibi bir örtüye ihtiyacımız var. Tabii ki temiz olacak. Şöyle bu şekilde. Ben özellikle bunlar için kullanıyorum. Şimdi ben bunu önce şöyle açıp içine bu yaptığım mayadan koyacağım. Ve bunu ben kavanozun dibine yerleştireceğim. Şu örtüye koymamızın nedeni daha sonra şalgamı bulandırmasın veya içindeki bulgurlar yukarı çıkmasın diye. Şu şekilde yeterli. Kavanoza önce tuzumu döktüm. Şimdi yarısına gelecek kadar önce suyumu ekleyeceğim. Temiz suyu. Tuzumu karıştırmak için suyumu ekliyorum. Belli bir miktar. Şöyle kavanozuma. Önce tuzumun erimesini bekliyorum böyle. Güzelce karıştırıyorum. Mayayı kavanoza yerleştiriyorum. Ben pancarlarımı önceden doğradım. Şöyle kırmızı pancar kullanacağım. Şu pancardan. Beyazı da şu şekilde bundan. Buna hem şalgam turpu hem de beyaz turp olarak geçiyor. Şu şekilde. Kokusu ve tadı çok güzel, böyle şalgamı andırıyor. Şimdi ben bunları tek tek sırasıyla içine yerleştireceğim. Önce kırmızı şalgamdan başlıyorum, pancardan. Şöyle kırmızı pancarımı yerleştiriyorum. Sonra beyazdan alıyorum, yine içine atıyorum. Şöyle. Ve arasına da havuçlarımı yerleştiriyorum. Gerçekten çok faydalı bir içecek bu. Bağışıklık sistemimizi güçlendirsin diye doktorlarımız öneriyor. Şalgam suyunu, turşu suyunu. Özellikle evde yapılan tabii ki. Şöyle. Sonra ben bunun üstüne suyumu ekleyeceğim. Tuzunu da artık kavanozun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre onun ayarlamasını yapacağım. Şöyle bunlardan da atayım.
biz Amerika'da yaşadığımız için ben burada çok fazla kırmızı havuç göremiyorum. O yüzden ben bu havuçtan kullanıyorum. Ama hiç fark etmiyor. Şöyle bunları koyduktan sonra şu pancarları, havuçlar da kırmızı oluyor zaten. Denemenizi tavsiye ederim. Sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir içecek. Evet, şalgamımız bu şekilde olacak. Ve biz bunu yine bir hafta bekleteceğiz. Bir hafta sonunda ben yine size bu şalgamı açacağım ve şahane bir lezzetle karşı karşıya geleceğiz. Arkadaşlar, şalgamı bir hafta sonra açtım. Mükemmel bir görüntü ve nefis bir koku var şu anda, şalgamın kendi aroması. Şöyle size göstermek istiyorum rengini de. Şimdi servis zamanı. Arkadaşlar, şalgamım sunuma hazır. Mükemmel bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Havuçlarım ve pancarlarım, hepsinin karışımı o mükemmel tadı veriyor. Afiyet olsun.